Yörük Kızı'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere göz alıcı görüntüsü ve damak çatlatan lezzetiyle hem göze hem mideye hitap eden poğaça tarifim var. Dilim dilim alıp nefis peyniriyle yiyebileceğiniz harika bir tarif. Poğaçamızın hamurunu yoğurmaya başlayalım. Bunun için kabımıza 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı da ılık su katıyorum. Üzerine de 1 paket instant mayayı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da toz şeker ilave edip güzelce karıştırıyorum hepsini. Maya eriyene kadar karıştıralım. Üzerine kontrollü bir şekilde un katmaya başlayabiliriz artık. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unu kontrollü katalım. Unun üzerine de 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Spatula ile de güzelce karıştırıyorum. Hamurumuz daha çok cıvık, o yüzden un takviyesi yapıyorum. Spatulayı temizleyip elimle yoğurmaya devam ediyorum artık. Ben hamurumuzu yoğurdum. Gördüğünüz gibi böyle ele yapışan oldukça yumuşak bir hamur yapıyoruz. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Ama her unun kıvam aldırması farklıdır. O yüzden kontrollü kullanmalısınız unu. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra böyle oda ısısında beklemiş 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Ve bu yağı hamurumuza güzelce yediriyorum. Yağı hamurumuza güzelce yedirdim. Gördüğünüz gibi hamurumuzun formu da o kadar güzel oldu ki ve çok da değişti hamurumuz. Şimdi hamurumuzun üzerini örtelim ve 40-45 dakika kadar mayalandırmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de peynirini hazırlayalım. 100 gram kadar lor peyniri, 100 gram kadar da beyaz peynir katıyorum bir kaba. Beyaz peyniri şöyle bir çatalla biraz ezelim. İsterseniz hepsini sadece lorla da yapabilirsiniz beyaz peynir yerine. 200 gram kaşar peyniri rendesi ekliyorum üzerine. Yarım bağ kadar da ince ince doğradığım maydanozları ekliyorum. Taze soğan varsa o da gerçekten çok yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Benim elimde kalmadığı için ben sadece maydanoz ekliyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Baharat olarak da ben 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. İsterseniz karabiber de ekleyebilirsiniz. Bunları güzelce bir karıştırıyorum. Peynirli harcımız hazır. Hamurumuzun mayası geldi. Hemen şöyle açalım. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış, kabarmış hamurumuz. Hemen havasını alalım. Un serptiğim tezgaha hamurumu alıyorum. Hamurumu birazcık tezgahta toparlıyorum. Hamurumu önce 2 parçaya böldüm. Sonra da 4 parçaya ayırıyorum. Her bir parçayı da 4 parçaya bölüyorum. Yani toplamda 16 beze elde etmiş olacağız.
Bezelerken de hepsini eşitlemeye çalışacağım. Elimi de birazcık unluyorum çünkü yapışan bir hamur. Ben bezelerimin hepsini tuttum ve şöyle de bir tabağa aldım. Bunu bir kenara alıyorum ama çok fazla bekletmeyeceğim. Sadece kalıbımı yağlayana kadar bekleyecek. Ben böyle 27 santimlik bir kelepçeli kalıp kullanacağım. Ama elinizde böyle bir kalıp yoksa aynı ebatlarda normal bir tepside kullanabilirsiniz. Böyle kenarlarına katı yağ sürdüm ve her tarafını yağlıyorum katı yağ ile. Tabana da yağlı kağıt serdim ama yine de onu da yağlayacağım. Poğaçalarımız rahat çıksın istiyorum. Kalıbımızı da güzelce yağladık. Artık poğaçalarımızı kalıbımızın kenarlarına diziyorum. Yalnız poğaça hamurumuz o kadar güzel ki gerçekten çok da lezzetli bir hamur. Kesinlikle yapmalısınız. Yapımı da çok kolay, hiç el oyalamıyor. Bütün bezelerimi gördüğünüz gibi dizdim kalıbıma. Ortasında kalan bu boş kısma da hazırladığımız peynirli harcı yerleştiriyorum. Üzerine böyle bastıra bastıra bütün peynirli harcımı yerleştirdim orta kısmına. Üzerini örtelim ve 15 dakika kadar da tepsi mayasının gelmesi için bekletelim. Tepsi mayası gelen poğaçalarımızın üzerine bir fırça yardımıyla zeytinyağı sürüyorum. Poğaçamızı önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırına veriyorum. Poğaçalarımız pişti. Şimdi fırından çıkardım. Benim fırınıma göre tam 40 dakikada pişti. Ama her fırının pişirme süresi farklı olabiliyor. O yüzden kontrollü pişirmelisiniz. Birazcık soğusun. Ondan sonra kalıbından çıkartalım. Hemen şöyle kalıbından çıkartalım. Gördüğünüz gibi her tarafı da pişmiş. Gerçekten çok da güzel görünüyor. Şöyle bir parçasını hemen alalım. Gerçekten yumuşacık ve muhteşem olmuş. Şöyle peynirinden de alıyoruz. Afiyetle yiyoruz. Yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.